Adamı ilk gördüğüm an, dün gibi aklımda. Zaman, kaderin ve o anın ne kadar büyük olduğunu gösterir. O yüz, zihnimde ne kadar sık beliriyor. Düzensiz ay ışığı uykumu kaçırır, uyanık saatlerimi de rahatsız ederdi. Ama esas mesele şu, o geceden aldığım soğuk dehşet, birkaç çocuğun şabatı bozarak oyunlarını mahvetmesinden çok daha fazlasıydı. Kirkcapel kasabası ve hemen bitişiğindeki Porting Cross Kilisesi. Babam orada papaz olarak görev yapıyordu. Küçük bir yama üzerinde, Capel koyunda, tam kuzey denizine bakacak şekilde duruyordu bu kilise. Etraftaki toprak boynuzları körfezi sarıp sarmalıyor, kıyının her iki yanında keskin kırmızı kayalıklar bir sur gibi yükseliyordu. Suyun kenarına kadar inen çalılıklar, körfezi çepeçevre kuşatıyordu. Körfezin içi ise temiz kumlarla kaplıydı. Biz Burke Okulu'nun çocukları, sıcak havalarda burada yüzmeyi çok severdik. Ama uzun tatillerde asıl eğlence başka bir yerdeydi. Uçurumların dibindeki vadilere uzanırdık. Orada derin mağaralar ve göletler vardı. İplerle balık tutulabilir, dizlerimizi ve pantolonumuzu mahvedecek hazineler aranabilirdi. Pek çok uzun cumartesiyi o uçurumların kıvrımlarında geçirdim. Sürüklenen odunlardan ateş yakardım ve kendimi bir kaçakçı ya da Fransa'dan yeni gelmiş bir Jacob Pike gibi hayal ederdim. Kirkcapel'da bir grubumuzdaydı. Kendi yaşımdan çocuklar. Aralarında babamın oturum katibinin oğlu Archie Leslie vardı, bir de provostun yeğeni Tam D.Y.K.E. Kan yeminiyle sessizliğe bağlıydık hepimiz. Her birimiz tarihi bir isim taşırdı. Ben Paul Johnston, Tam Kaptan Kidd'di, Archie ise söylemeye gerek yok. Morgan. Buluşma yerimiz, D.Y.V.E. Burn'un kayalıklardan denize aktığı noktada küçük bir su sesiyle çağıran bir mağaraydı. Yaz akşamları ve kış cumartesi öğleden sonraları orada toplanır, yeteneklerimizin çok üzerinde hikayeler anlatır, aptal kalplerlerimizi büyük rüyalarla doldururduk. Gerçekte yaptıklarımız ise en mütevazı işlerdi. Bir düzine balık ya da bir avuç elma, hepsi bu kadardı ganimetimiz. En büyük maceramız ise D.Y.V.E. deresindeki bronzlaşma etkinliğinde kaba çocuklarla kavga etmekten ibaretti. Babamın bahar komünyonu, Nisan'ın son şabatına denk gelirdi. O yıl hava ılık ve parlaktı. Perşembe ve cumartesi ayinlerinden bunalmıştım zaten. Şabat günü iki uzun ibadet, 12 yaşındaki bir çocuk için gerçekten ağırdı bu. Hem kemiklerindeki baharı hissediyordu insan, hem de galeriden süzülen güneşe. Şabat akşamı ayini de vardı bir de üstüne. Kilkristi'den Rahip Bey Murdoch için uzun bir vaaz, babamla kürsü alışverişi yapmıştı. Tam da bu sırada Archie Leslie, benimle çay içmeye gelmeyi önerdi. Biraz beceriyle kiliseyi kaçırabilirdik belki. Komünyonda sıralar değişmişti. Düzenli sakinlerin yerleri boşalmış, cemaat istediği gibi oturuyordu. Malikane oturma yeri, davet edilen Bay Murdoch'un Kirkcapel'daki akrabalarıyla doluydu. Annemle o ayini dinlemek zorunda değildik aslında. Galeriyi işaret ettim, Archie ve Tam D.Y.K.E. ile Horosloft'ta oturmak için izin almak zor olmadı. Tam'a haber gönderildi. Ve böylece 3 asi genç, tabakları geçip Horosloft'taki koltuklara yerleşti. Ama zil çalmayı bitirdiğinde ve yaşlıların kiliseye girdiğini duyan ayak seslerini işitince, kaydık merdivenlerden aşağı. Yan kapıdan çıktık. Kilise bahçesinden geçip D.Y.V.E. Burn'a giden yolda ateşli adımlarla ilerliyorduk artık. Kirkcapel'da iyi ailelerin çocukları eton tarzı giyinirdi. Uzun pantolonlar, kesik ceketler ve baca şapkaları. Ben de en erken kurbanlardan biriydim bu modanın. Şabat okulundan eve kaçarken kasabanın kartopu fırlatanlarının baca şapkama nasıl vurduğunu hala hatırlıyorum. Archie de aynı kaderi paylaşırdı. O gün de o yorucu kıyafetle çıkmıştık. İlk işimiz şapkalarımızı güvenli bir yere saklamak oldu. Bağlantılardaki vinç halılarının altında önceden işaretlediğimiz bir noktaya gömdük onları. Tam ise moda köleliğinden kurtulmuştu. Sıradan en iyi iç çamaşırlarını giyiyordu. Ceketinin içinden özel hazinesini çıkardı. Gezimizde bizi aydınlatacak olan şey, kötü kokan eski bir teneke fener ve kepenkti. Tam, özgür kilise inancındaydı ve komünyonu bizden bir gün farklıydı. Archie kiliseye gitme köleliğinden kurtulmuştu, ben de isyan etmiştim zaten. Ama o gün kendi kilisesinde önemli şeyler yaşanmıştı. Siyah bir adam, Rahip John bir şey ya da diğeri, vaaz vermişti. Tam, haberle dolup taşıyordu. Bir dırdırnayan, dedi, baban kadar büyük siyah bir adam, Archie.
Kitap tahtosuna büyük bir etkinlikle vurmuş gibi görünüyordu vaiz. Tam, hayatında bir kez olsun uyandı bu sayede. Adam Afrika'daki putperestlerden söz etmiş, siyah bir insanın Tanrı'nın gözünde beyaz biri kadar değerli olduğunu söylemiş, hatta siyahların bir gün İngilizlere medeniyet yolunda öğretecek şeyleri olacağını öngörmüştü. En azından Tam'ın anlatımına göre böyleydi. Ve Tam bu görüşlere katılmıyordu. Hepsi saçmalık, Davi. İncil der ki, Ham'ın çocukları hizmetkarlarımız olacaktı. Ben bakan olsaydım bir zenciyi kürsüye çıkarmaz, Şabat okulundan daha ileri gitmesine izin vermezdim. Gece çöktü. Bağlantıların süpürgeli alanlarına geldik. Kirkapple körfezini kayalıklardan ayıran boynu geçmeden önce hava, dolunaylı bir Nisan akşamı kadar karanlıklaşmıştı. Tam bunu tercih ederdi zaten. Fenerini çıkardı, büyük bir kibrit israfından sonra içindeki mum ucunu yaktı, koyu panjuru çevirdi ve mutlu bir şekilde ilerledi. DYVE Burn'a ulaşana kadar ışığa ihtiyaç yoktu. Oradan kayalıklardaki yarıktan dik bir şekilde inecektik. Burada birinin bizden önce gittiğini gördük. Archie o günlerde atletizmde harikaydı. Her zaman başını eğmiş, gözleri yere diken biriydi. Bu alışkanlığı sayesinde kayıp madeni paralar ve bir keresinde Provost'un eşinin düşürdüğü bir süs eşyası bile bulmuştu. Yolun kenarında, burnu döndüren yerde, yıkanmış bir kiremit parçası vardı. Archie bir saniyede diz çöktü. "Çocuklar," diye bağırdı, "burada spor var." Burnunu hafifçe söndürdükten sonra ekledi. "Bu bir erkeğin izi. Düz ayaklı, iri bir adam. Aşağıya doğru gidiyor. Taze de üstelik, nem çakılı geçiyor. Su henüz delikleri doldurmamış." Archie'nin iz sanatını sorgulamaya cesaret edemedik. Ama kimin olduğu bizi şaşırttı. Yaz havasında burada piknik yapan bir grup olabilirdi, Burn ağzındaki ince kumlara çekilen biri. Ama bu saatte, bu mevsimde, kimsenin buraya gelme nedeni yoktu. Balıkçılar buraya gelmezdi, ıstakoz kapları doğudaydı, Kızıl Neb'in kayalık burnu suyla ilerleyişi zorlaştırıyordu. Bronzlanan çocuklar yüzmeye gelirdi ara sıra, ama soğuk bir Nisan gecesinde bronzlanan çocuk bulamazdın. Yine de önümüzdeki iz açıktı. Kıyıya doğru ilerliyordu. Tam fenerini açtı. Basamaklar, Tirbuş'un yoluna doğru apaçık gidiyordu. "Belki mağaramızın peşindedir. En iyisi ustaca ilerleyelim." Parıltı söndürüldü, bu Archie'nin buyruğuydu. En iyi yasak usulüyle geçide gizlice indik. İş aniden ürkütücü bir hal almıştı. İçimizden hepsinin biraz korktuğunu düşünüyorum. Ama Tam'ın feneri vardı ve gerçek bir maceradan geri dönmek, olmazdı. Yolun yarısında bir ağaç, cüce kızıl ağaçlarla taçlanmış, patikanın üzerinde bir kemer oluşturuyordu. Ve tam o süreçte Tam sendeledi. Fener kapağı uçtu, mum söndü. Durup yakmadık. Kayalıklardan aşağı inerek, sahile bitişik uzun kırmızımsı levha kayalara ulaştık. İz artık görünmüyordu. İzcilerin işi kapanmıştı. Büyük kayanın üzerinden sessizce geçip mağaramıza ulaştık. Kimse yoktu. Feneri yeniden yaktık, eşyalarımızı inceledik. Hava koşulları nedeniyle epey hasar görmüş 2 ya da 3 balık oltası, kuru bir kaya rafındaki bazı deniz ipleri, birkaç tahta kutu, sürüklenen odunlardan oluşan bir yığın ve içinde altın damarlar bulduğumuzu sandığımız bir yığın kuvars. Bunlar çalışma odamızın mütevazı mobilyalarıydı. Üstüne bir de kırık kil pipolar ekleyelim. Büyükleri taklit etmeye çalışırdık. Tay yaprağı ve kahverengi kağıttan berbat bir karışım içerdik bunlarda. Grup oturumu açtı. Ritüeli takip ettik. Nöbet için Tam görevlendirildi. Uçurumun kenarından dolaşıp kıyının temiz olup olmadığını bildirecekti. 3 dakika sonra döndü. Gözleri fener ışığında hayranlıkla açılmıştı. "Kumların üzerinde bir ateş var," dedi. Ve yanında bir adam. Gerçek bir haberdi bu. Tek kelime etmeden açık alana doğru yürüdük. Önce Archie, sonra ben. Tam ise feneri kapatıp en sona geçti. Uçurumun kenarına sürünerek ilerledik. Ve oradaydı gerçekten. Burn'un ağzındaki sert kumun üzerinde bir ışık parıltısı, bir karanlık figür. Ay yükseliyordu. Denizden gelen o tuhaf ilkbahar parıltısı da vardı. Ateş belki 100 metre uzaktaydı. Şapkama koyabileceğim kadar küçük bir kıvılcım. Kuru deniz yosunu ve yarı yeşil dallardan çıtırtı ve duman yükseliyordu. Yanındaki adam, önce genişledi, sonra büzüldü. Ateşin etrafında daireler çizerek dönüyordu. Manzara o kadar beklenmedikti ki, hepimiz birden korktuk biraz. Bu tuhaf varlık ne istiyordu buradan?
DYVE kumlarında, Nisan Şabatı'nın gecesi, 8.30'da, ne arıyordu? Bir kayanın arkasında fısıltıyla konuştuk ama hiçbirimizin çözümü yoktu. Sanki bir tekneyle karaya çıkmış gibi, dedi Archie. Belki yabancı. Ama Archie'nin bulduğu izler, adamın kayalıklardan karadan inmiş olduğunu gösteriyordu. Tam'a göre adam açıkça deliydi ve bu işten hemen çekilmeliydi. Ama bir büyü, o sessiz kum ve ay dünyasında ayaklarımızı yere bağlamıştı. Geriye döndüğümde ciddi, kaşları çatılmış yüzler gördüm. Uçurufa kapalı hissediyorduk kendimizi, bu bilinmeyen varlıkla garip bir birliktelikte. Bu davetsiz adam bizim bölgemize ne iş getirmişti? Merak ediyordum. Korkudan çok merak. Ve adamın ateşiyle ne yaptığını keşfetmek istiyordum. Aynı düşünce Archie'nin de kafasına gelmiş olmalıydı. Karnı üstüne yıkıldı, denize doğru sessizce sürünmeye başladı. Ben peşinden gittim, Tam ise çeşitli şikayetler eşliğinde topuklarımın arkasından süründü. Kayalıklarla ateş arasında, neredeyse 60 yarda mesafe vardı. Büyük bir dezavantaj sayılmazdı bu, çünkü bir çocuk kayaları hızla geçer. Yetişkin bir adam ise yolunu dikkatle seçmek zorundadır. İlkbahar gelgitlerinin bıraktığı yüksek noktaların ötesinde, bir dizi deniz yosunu havuzu, ardından sert kumlar uzanıyordu. Büyük taşlar arasında mükemmel bir siper vardı. Ve mesafe ile loş ışık sayesinde ateşin yanındaki adam, araziye dikkat etmekten fazla meşguldü. Onu iyi seçtiğini hatırlıyorum. Çünkü o yeri denizden başka hiçbir taraftan görmek mümkün değildi. Uçurumlar öylesine yükseliyordu ki, Burnfoot kumlarını görmek neredeyse imkansızdı. Archie, yetenekli izleyici, neredeyse hepimizi ele veriyordu. Dizi deniz yosununda kaydı, bir kayadan yuvarlandı ve yanında küçük taşlar gürüldedi. Fareler gibi hareketsiz kaldık. Adam gürültüyü duymuş muydu? Aramaya gelecek miydi? Başımı düz bir taşın üzerine kaldırmaya cesaret ettim arada sırada. Adam rahatsız edilmemişti. Ateş hala yanıyordu, etrafında dolaşmaya devam ediyordu. Havuzların kenarında, deniz tarafından oyulmuş kırmızı kum taşı çıkıntısının üzerinden baktık. Mükemmel bir manzara noktasıydı. Üçümüz de gözlerimizi o çıkıntının gerisine sakladık. Adam 20 metre uzakta değildi. Net görebiliyordum. Büyük biriydi, ya da yarı ışıkta öyle görünüyordu bana. Üzerinde sadece gömlek ve pantolon vardı. Kumda çırpınan ayak seslerinden çıplak ayakla yürüdüğünü anlıyordum. Tam DYKE aniden şaşkınlıkla nefesini tuttu. "Aman tanrım," dedi. Siyah bakan geldi. Gerçekten de siyah bir adamdı. Ay buluttan çıktığında gördük onu. Başı göğsündeydi. Ateşin etrafında ölçülü, düzenli adımlarla yürüyordu. Ara ara durur, iki elini gökyüzüne kaldırır ve bedenini ayın yönünde büker, ama tek kelime söylemezdi. "Bu sihir," dedi Archie. "Şeytanı çağıracak. Burada beklememiz gerek. Geri dönmeye çalışırsak bizi yakalar." Ay yükseldi. Alay yavaş ve sessiz bir müzik gibi devam etti. Daha önce korkmamıştım. Mağaramızın yanındaki macera heyecan vericiydi benim için. Ama şimdi, yakından gördüğümde, cesaretim azalmaya başladı. Tuhaf bir çaresizlik vardı bu büyük adamda, din adamı kıyafetlerini çıkarmış, deniz kenarında yalnız ve garip bir büyü pratik yapıyordu. Siyah sanat olduğuna dair hiç şüphem kalmamıştı. Havada ve sahnede yasa dışı olanı simgeleyen bir şey vardı. İzlerken, daireler durdu. Adam ateşe bir şey fırlattı. Kalın bir duman yükseldi, aromatik kokusu buraya kadar geliyordu. Duman dağıldığında alev, ay ışığı gibi gümüşi mavilikle yanıyordu. Hala ses yoktu. Adam kemerinden bir şey çıkardı ve kumda, ateşle iç çember arasında tuhaf işaretler çizmeye başladı. Döndüğünde, ay aletin üzerinde parıldadı. Harika bir bıçaktı. Artık gerçekten çok korktuk. İşte biz, 3 çocuk, gece, ıssız bir yerde, bıçaklı bir vahşiye birkaç metre uzaklıkta. Macera çoktan tadımdan çıkmıştı. Hatta cesur Archie bile tereddütte kalmıştı, katı yüzünden anlıyordum. Tam'a gelince, dişleri harman değirmeni gibi çıtırdıyordu. Birden sağ elimdeki kayanın üzerinde yumuşak ve sıcak bir şey hissettim. Tekrar hissettim. Ve işte, adamın kıyafetleri. Çizmeleri, çorapları, bakanın ceketi, bakanın şapkası. Bu her şeyi daha da kötüleştirdi. Ayinini bitirdiğinde, bizi kesinlikle bulacaktı. Öte yandan, parlak ay ışığında geri dönmeye çalışmak da aynı derecede tehlikeliydi. Archie'ye fısıldadım. Biraz daha beklememiz gerektiğini söyledi. "Bir şeyler değişebilir," dedi. Her zaman onun yoluydu bu.
Ne çıkacağını bilemezdik, çünkü test etme şansımız olmadı. Tam Dyke'ın sinirleri dayanamadı artık. Adam dönerken eğilmeler ve reveranslarla bize doğru gelen Tam, aniden ayağa fırladı. O zamanlar Kirkaple'da moda olan okul çocuğu hakaretini bağırdı. "Ne dedin, Spartan yüzlü, güzel adamım?" Sonra fenerini tutarak koştu, canını kurtarmak için. Archie ve ben de peşinden. Döndüğümde, elinde bıçakla bize doğru koşan devasa bir figürün anlık bir görüntüsü geçti gözlerimden. Sadece bir anlık baktım. Ama o yüz, silinmez biçimde damgalandı aklıma. Siyahtı. Abanoz gibi siyahtı. Ama farklıydı sıradan siyahilerden. Kalın dudaklar yoktu, düz burun delikleri yoktu. Burun yüksek köprülüydü, ağız çizgileri keskin ve sıkıydı. Ama o ifade, o şeytani öfke. Kalbim su gibi oldu. 20, belki 30 adım önümüzdeydik. Kayalar arasında büyük bir dezavantajımız yoktu, bir çocuk hızla geçer kayaları, yetişkin bir adam yolunu seçmek zorundadır. Archie, her zamanki gibi, en soğukkanlı olandı. "Doğrudan yamaçtaki burn noktasına git," diye boğuk bir fısıltıyla bağırdı. Yamaçta onu yendim. Kayaların yanından koştuk, kırmızı kayanın çıkıntısından sürünerek geçtik, kaya pembe lekeleri arasından ilerledik. DYVE kanalına ulaştık. Nehir vadiden çıktıktan sonra nazikçe çakıllar arasında akıyordu. İlk kez geri döndüm. Kimse yoktu. İstemsizce durdum. Ve o duraklama, neredeyse sonumu getiriyordu. Çünkü peşimizdeki adam yangının önünden geçmişti. Ama daha aşağıda, sahilin bir kısmından gelip bizi kesmeye çalışıyordu. Çoğu zaman belirgin bir korkağım. O zamanlar daha da çok korkaktım. Hızla ısınan bir hayal gücüm vardı. Ama o an, cesur bir şey yaptım. İçgüdüyle, karardan çok içgüdüyle. Archie ilk koşuyordu ve yaymayı çoktan aşmıştı. Tam sıradaydı, tam geçmek üzereydi. Siyah adam neredeyse dirseğine kadar yaklaşmıştı. Bir saniye daha geç olsaydı ve ben Tam'a bağırıp doğrudan kıyıya doğru gitmesini söylemeseydim. Tam havuza düştü. Boğuluyormuş gibi çığlık attığını duyabiliyordum. Ama karşı tarafa geçti. Archie'nin sesini duydum, ikisi çalılıklara karıştı. Beni izleyen kişi, suyun kenarında yalnız gördü beni. Doğrudan takip etti. Ve farkında olmadan ikimiz arasında bir yarışa dönüştü bu. Korkunç derecede korktum. Ama umutsuz değildim. Bu vadinin sağ tarafı bana çok iyi tanıdıktı. Ayaklarım hafifti, rüzgarda sağlam. Kirkaple'ın açık ara en iyi uzun mesafe koşucusuydum. Liderliğimi koruyabilseydim ve düşmanımı bildiğim bir köşede alt edebilseydim. Şelale, oradan dolambaçlı bir sapma yapılabilir, çalıların arasında gizli bir yola girilirdi. Dik kayalıklara uçtum. En tepede, geri bakmaya cesaret ettim. 6 metre geride değildi. Gözlerinin beyazını, diş etlerinin kırmızısını görebiliyordum. Ve elinde, beyaz metal parıltısı. Hala bıçağı vardı. Korku beni martı gibi kayaların üzerine fırlattı. Tırmanıp zıpladım, bildiğim köşeye doğru. Bir şey bana takibin gevşediğini söylüyordu. Bir anlığına durdum ve etrafa baktım. İkinci kez hata. Büyük bir taş havada uçtu. Uçurumun 1 santim yanından geçti başımın. Yarı kör kıymıklarla kaplandım. Ve şimdi, sinirlenmeye başladım. Kendimi siper aldım. Bir kayanın etrafından dolaşıp köşeme geldim ve düşmana baktım. Oradaydı, benim geldiğim yoldan sürünüyordu. Gevşek bir taş parçası aldım, tüm gücümle fırlattım. Kırıldı ulaşmadan önce, ama büyük bir yumru, yüzüne tam vurdu. Sonra şelalen arkasına kaydım. Kısa süre sonra çalılıktaydım, zirveye doğru uğraşıyordum. Sanırım bu son kısım, yarışın en kötüsüydü. Gücüm azalıyordu. Topuklarımda o korkunç adımları duyuyor gibiydim. Kalbim ağzımdaydı. En iyi kıyafetlerimi aldırmadan alıç çalılarını yardım geçtim. Sonra patikaya vurdum. Ve orada, rahatlamanın verdiği coşkuyla, Archie ve Tam'ı gördüm. Yavaş yavaş benim kaderimden umudu keserek ilerliyorlardı. El ele tutuştuk. Kısa sürede geçidin zirvesine ulaştık. Bir an arkamıza baktık. Takip bitmişti. Ve çok derinlerde, kumlar üzerinde birinin geri döndüğünü işittik. "Yüzün kanıyor, David. Seni vuracak kadar yaklaştı mı?" diye sordu Archie. Bana taşla vurdu. Ama ona daha iyisini verdim. Burnu bu geceyi kanayarak geçirecek. Bağlantılardan yola çıkmaya cesaret edemedik. En yakın yerleşim yerine yöneldik. Yarım mil içerideki bir çiftlikti burası. Oraya vardığımızda çiftliğin bahçe kapısının yanına uzandık, nefes nefese. "Fenerimi kaybettim," dedi Tam. "Büyük siyah vahşi. Söylemeyeceğim babama.
Öyle bir şey yapmayacaksınız, dedi Archie sertçe. O hakkında hiçbir şey bilmiyor, bize zarar veremez. Ama hikaye ortaya çıkarsa, kim olduğumuzu öğrenirse, hepimizi öldürürdü. Bize gizlilik yemini ettirdi. Bunu yapmaya hazırdık zaten. Mantık apaçık ortadaydı. Sonra otoyola çıktık ve en iyi hızımızla Kirkcap'la koştuk. Ailelerin bizi arayıp aramadığı korkusuyla. Heyecanımızla Archie ve ben Şabat şapkalarımızı unuttuğumuzu fark ettik. Bir yerde, vızıltı çalılarının altında, halkalarda bekliyorlardı. Fark edilmeden kurtulmak kaderimiz değildi. Ne kadar kötü bir şans ki, Bay Murdoch 2. mezmurdan sonra mide ağrısıyla hasta olmuş ve cemaat aniden dağılmıştı. Annem kilise kapısında bekliyordu. Oğlundan iz yoktu. Galeriyi aradı. Gerçek ortaya çıktı. Eve geldim çizilmiş bir yüzle, şapkasız ve en iyi pantolonumda birkaç yırtıkla. İyice kelepçelenip yatağa gönderildim. Babanın sabah geleceğini ve tam kıyafetle hesap soracağının vaadi verildi. Babam ertesi gün kahvaltıdan önce geldi. Düzgün ve soğukkanlı bir şekilde kırbaçlandım. Pazartesi sabahı okula kemiklerim ağrıyarak çıktım. Olağan pazartesi depresyonuna bir de bu eklenmişti. Nethergate'in köşesinde Archie ile karşılaştım. İki adamı taşıyan bir tuzak bekliyordu sokaktan, dikkatle izliyordu. Özgür Kilise papazının arabasıydı bu. Dün vaiz etmek için tren istasyonuna giden siyah bakan, şimdi ayrılmak üzereydi. Archie ve ben hemen bir kapı direğinin arkasına geçtik, düşmanımızı son kez güvenli uzaktan görmeye çalışıyorduk. Bakan kıyafetleri giymişti. Ağır bir kürk palto, yepyeni sarı deri Gladstone çantası. Geçerken yüksek sesle konuşuyordu. Özgür Kilise papazı dikkatle dinliyordu. Tanrı'nın bu yerdeki işi, hakkında bir şeyler söylediğini duydum derin sesinden. Ama fark ettiğim şey, o manzara ağrıyan bölgelerimi tamamen unutturdu. Şişmiş bir gözü vardı ve yanağında iki yapışkan bant şeridi. Bu basit hikayemde, son noktaya ulaşmadan önce çok çılgın olaylar olacak. Okuyucumdan sıradan bir sapmaya izin vermesini rica ediyorum. Kısaca anlatacağım. Kirkcapel kumlarında o adamı gördükten sonra neler yaşandı ve Afrika'ya nasıl gittim? Burke Okulu'nda 3 yıl devam ettim. Eğitimdeki ilerleme, sporumdaki ilerlemenin çok gerisinde kaldı. Tek tek arkadaşlarımın çocukluktan mesleklere geçtiğini izledim. Tam DYKE, Hollandalı şunerlerle 2 kez denize açıldı. Bu gemiler kömür yüklenip limanımıza gelirdi. Sonunda babası vasiyeti ona verdi ve tüccar hizmetinde çırak oldu. Archie Leslie ise benden 1 yaş büyüktü ve hukuk için Kirkcapel'dan ayrılıp Edinburgh'daki bir ofise gitti. Koleje de devam edecekti. Ben okulda kaldım. En yüksek sınıfta, az onurlu ve derin bir yalnızlık içinde tek başıma oturdum. Uzun boylu, geniş yapılı bir çocuk olmuştum. Rugby futbolundaki yeteneğim Kirkcapel ve Porting Cross kiliselerinin ötesinde de duyulmuştu. Babam korkarım hayal kırıklığı yaşıyordu. Oğlunda daha kitapsever, daha sakin, daha çalışkan birini görmek istiyordu. Ama bir konuda kararlıydım. Öğrenilmiş bir meslek izlemeliydim. Birçok okul arkadaşım gibi bir ofis taburesine gönderilme korkusu, çalışmalarımda az da olsa ilerleme kaydetmemi sağlamıştı. Bakanlığı seçtim, kutsal çağrıya duyduğum saygıdan değil, korkudan dolayı değil, çünkü babam o yolda gitmiş ve ben de onun izinden gitmek istedim. Buna göre 16 yaşımda Edinburgh'daki bir lisede 1 yıl tamamladım ve sonraki kış üniversitede sanat derslerime başladım. Kader bana daha nazik davransaydı, sanırım bir bilgin olabilirdim. Felsefeye ve ölü dillere yeni bir ilgi duymaya başlamıştım ki, babam aniden felçli bir şoktan hayatını kaybetti. Ben de geçimimi sağlamak zorunda kaldım. Annem kötü durumdaydı. Babam zavallı, mütevazı maaşından hiç tasarruf edememişti. Her şey çözüldüğünde ortaya çıktı ki, yılda yaklaşık 50 pound gelir bekleyebilirdi. Bu, en mütevazı evde geçimini sağlamaya bile yetmezdi. Oğlunun kolej masrafını karşılamak ise düşünülemezdi bile. Bu noktada amcalarından biri öne çıktı. Varlıklı bir bekardı, dünyada yapayalnızdı. Annemi evine davet etti, evine bakması için. Benim için ise bir ticaret şirketinde iş teklif etti. Çevrelerde büyük etkisi vardı. Başka çare yoktu, minnetle kabul ettik. Ev eşyalarımızın bir kısmını sattık, Dundas Caddesi'ndeki kasvetli evine taşındık. Birkaç gün sonra akşam yemeğinde konuştu benimle. "Görüyorsun Davi," diye açıkladı, "iş hayatının temel kurallarını bilmiyorsun. Bu ülkede seni kabul edecek hiçbir ev yok.
Sadece ortak katip olarak ve yılda 100 pound'dan fazla kazanamazsın, bu yıllar boyunca. Geleceğini iyileştirmek istiyorsan yurt dışına gitmelisin. Beyaz erkeklerin değer gördüğü bir yere. Dün eski bir dostum Thomas Mackenzie ile tesadüfen karşılaştım, avukatıyla görüşüyordu. Dünyanın en büyük ticaret ve nakliye şirketlerinden birinin başı. Mackenzie, Murray ve Old Meadows. Güney Afrika'daki mağazaların yarısı onların. Her şeyi satıyorlar, İncil'den balık kancalarına. Evden gelen erkekleri istiyorlar mağazaları yönetmek için. Davanı ona anlattığımda sana bir yer sözü verdi. Bu sabah bir telgrafla da doğruladı. Yardımcı dükkançı olacaksın. Amcam cebini karıştırdı ve sarı bir fişi çıkardı. Bleauwilde-Belstefontaine'de, bir ağız dolusu var sana. İşte ilk kez duydum o yerin adını. Çok tuhaf olayların tiyatrosunun adını. Senin için iyi bir fırsat, diye devam etti amcam. Başta sadece yardımcı olacaksın. Ama işi öğrendiğinde kendi mağazan olacak. Yılda 300 pound ödeyecekler ve mağaza satışlarından da yüzde alacaksın. Yeni ticaret açmak sana kalmış, yerliler arasında. Bleau, bir şey, Transvaal'ın kuzeyinde bir yerde, haritadan gördüğüm kadarıyla vahşi ve engebeli bir ülkede. Orada altın ya da elmas bulup geri dönüp Porting Cross evini satın alabilirsin. Amcam ellerini ovuşturdu ve neşeyle güldü. Doğrusunu söylemek gerekirse, hem memnun hem üzgündüm. Öğrenilmiş bir meslek nasip olmayacaksa, Edinburgh'daki bir ofis taburesinden bir bayan mağazası kesinlikle tercih edilirdi. Hala babamın ölümünün gölgesindeyken bu fırsatı farklı koşullarda memnuniyetle karşılardım. Ama öyle değildi. Sürgünün yalnızlığını hissediyordum. O öğleden sonra Braid tepelerinde yürüdüm. Fife kıyısını güneş ışığı altında gördüğümde, Kirkcaplı ve çocukluğumu hatırladım. Oturup ağlamak için içimde bir şey vardı sanki. 2 hafta sonra yelken açtım. Annem gözyaşlarıyla veda etti. Amcam, kıyafet alıp bilet parasını ödemenin yanı sıra 20 egemen de verdi hediye olarak. Annenin oğlu olmayacaksın, Davi, dedi son olarak, eğer eve 1000 katla gelmezsen. İzin almak için 20.000 pound'dan fazlasını vereceğimi düşünüyordum Fort'un rüzgarlı kıyılarında durmak için. Southampton'dan ara bir buharlı gemiyle yola çıktım. Tasarruf etmek için yönlendirilmiştim. Neyse ki keskin ev özlemim kısa sürede başka bir türlü unutuldu. Deniz tutması. Kanaldan çıkmadan önce yarım fırtına esiyordu. Ushant'ı döndüğümüzde hava her zamanki gibi pisleşmişti. Yatakta ölmek üzere uzanıyor, yiyecek düşüncesine dayanamıyor, başımı bile kaldıramıyordum. Keşke hiç ayrılmasaydım diye düşünüyordum. Hastalığım o kadar açıktı ki, kıyıya dönüş teklif edilseydi, derhal kabul ederdim. Madeira'nın güzel havalarına girene kadar güvertede oturup diğer yolcularımı gözlemleyecek hale geldi. Yaklaşık 50'miz vardık. Çoğunlukla eşleri ve çocuklarıyla seyahat eden göçmen zanaatkarlar ve çiftçiler. Erken bir arkadaş edindim. Sarı sakallı, gözlüklü küçük bir adam, güçlü bir İskoç aksanıyla hava durumu üzerine yorum yaparak yanıma oturdu. Aberdeen'den bir Bay Wardlaw'dı. Okul müdürü olmaya gidiyordu. İyi eğitim almış, üniversite diplomalı, yıllarca yardımcı öğretmenlik yapmış. Ama doğu rüzgarları ciğerlerine zarar vermişti ve kötü maaşlı da olsa çöldeki kır okulunu değerlendirmeye razıydı. Nereye gittiğini sorduğumda şaşırdım. Bleauwilde-Belstefontein, diye söyledi. Bay Wardlaw, keskin dilli ama neşeli hoş bir adamdı. Tüm gün Hollanda ve Kaffir dillerinin başlangıçlarıyla uğraşır, ama akşam yemeğinden sonra güvertede benimle yürür ve gelecekten konuşurdu. Gideceği toprak hakkında hiçbir şey bilmiyordu ama doyumsuz bir merakı vardı. Burası, Bleauwilde-Belstefontein, derdi, Zoutpansberg dağları arasında. Haritadan gördüğüm kadarıyla demiryolundan 90 milden fazla uzak değil. İyi sulanmış bir ülke görünüyor. Kalbinde yerli rezervlerin olacağız, işte şeflerin listesi, Mpefu, Sikitola, Majinje, Magata. Ve doğumuzda ateş nedeniyle hiçbir beyaz adam yok. İsmi, Mavi Wildbuste'nin kaynağı anlamına geliyor. Her neyse, korkutucu bir hayvan olabilir. Macera için bir yer gibi görünüyor, Bay Crawford. Siz siyah adamların ceplerini sömüreceksiniz, ben de zihinlerine ne yapabileceğimi göreceğim. Bir başka yolcu vardı ki, hoşlanmamamı engelleyemedim. Küçük bir adamdı, adı Henrik. Şimdiye kadar gözümle gördüğüm en korkunç kötü adamdı. Yüzü Fransız hardalı rengindeydi, kirli bir yeşil. Kan sığmayan boncuk gibi gözler, sararmış beyazlar. Bıyıkları ağamsı, yürüyüşü meraklı ve gizliydi.
Etrafına bakış tarzında tuhaf bir şey vardı. Ucuz kıyafetlerimize aldırmazdı ama kendisi daima kusursuz beyaz keten giymiş, tenine uygun sivri sarı ayakkabılar takmış olurdu. Kimseyle konuşmazdı. Gün boyu geminin kıçında uzun çeruts içer, yağlı bir cüzdan karıştırırdı. Bir keresinde karanlıkta ona takıldım ve bana dönerek hırladı, küfretti. Ben de ona karşı yeterince sert davrandım. Beni bıçaklayacakmış gibi baktı. Bahse girerim, o adam zamanında köle sahibi olmuştur, dedim Bay Wardlow'a. O zaman Tanrı kölelerine acısın, dedi. Ve şimdi yolculuğun geri kalanında yaşanan olaya gelelim. Yakında benim için de önemli olacak olan, gelecek tuhaf olayların habercisi olan o olaya. Hattı geçtikten sonraki gün, 1. sınıf yolcular güvertede sporla meşguldü. 3 sınıf arasında halat çekme düzenlenmişti. Steerage'den en ağır adamlardan yarım düzine, ben de dahil, katılmaya davet edildik. Sıcak bir öğleden sonraydı ama tenteler açıktı, baş taraftan serin bir rüzgar esiyordu. 1. sınıf takım kolayca kazandı. Zafer için bize buzlu içecekler ve purolar verdiler. Kalabalığın kenarında duruyordum. Bir figür gözüme takıldı. Oyunlarımıza hiç ilgi duymamış gibiydi. Büyük bir adam, ruhani kıyafetleriyle bir şezlongda oturmuş kitap okuyordu. Güverteye birkaç adım attım. Yüzünü görmek için bir dürtü hissettim kendimde, açıklayamıyorum neden. Ve sonra gördüm. Derisi siyahtı. Biraz daha ileri gittim. Aniden gözlerini kitaptan kaldırdı ve etrafa baktı. Yıllardır beni korkutan adamın yüzüydü. Kirkcapel kıyısındaki adam. Günün geri kalanını kahverengi bir çalışma odasında geçirdim. Açıktı ki, kader bu buluşmayı önceden ayarlamıştı. Bu adam, 1. sınıf bir yolcu olarak, saygınlığın tüm özelliklerine sahip biçimde seyahat ediyordu. Ben ay ışığında tek başıma onun tuhaf tanrılara seslenişini görmüştüm. Sadece ben biliyordum kalbinde şeytanlık olduğunu. Ve bu bilgide bir erdem olabileceğine inanmadan edemedim. İkinci mühendisimizle arkadaş olmuştuk. Purzer'ın listesinden tanıdığım kişinin adını öğrettim ona. Rahip John Laputa olarak kayıtlıydı. Varış noktası Durban'dı. Ertesi pazar, siyah bakan ABD yolcularına hitap etti. Bizzat kaptan tarafından tanıtıldı. Dindar bir adamdı kaptan, kardeşinin putperestliğin karanlık yerlerinde çalıştığından çok memnundu. Bazılarımız bir siyahi adamın hitabetine hedef olmaktan hoşlanmamıştı. Özellikle Henrik, tenle katran fırçasından söz ederek yemin ederek itiraz etti. Sonunda bir ip sarmasında oturdu, küçümseyerek tükürdü vaizin çevresine. Kendi adıma çok meraklıydım. Hiç de etkilenmemiştim aleyhte. Adamın yüzü, figürü kadar otoriteydi. Sesi ise, insan ağzından çıkan en harika şeydi. Doluydu, zengin ve nazikti. Harika bir orgun tonları gibiydi. Zayıf ve saçma siyahi yoktu onda. Bir Arap'ın şahin burnu, koyu parlayan gözler ve zalim ama kararlı bir ağız. Şapkam kadar siyahtı ama geri kalanı için bir haçlı figürü olabilirdi. Vaazın ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Ama diğerleri mükemmel olduğunu söyledi. Ben sürekli onu izledim ve sürekli kendi kendime dedim ki, beni D.Y.V.E. Burn'da avladın. Ama ben senin yüzünü dövdüm. Gerçekten de yanağında hafif yara izleri görebileceğimi sanıyordum. Ertesi gece diş ağrım oldu, uyuyamadım. Korunmanın altı çok sıcaktı. Kalktım, bir pipo yaktım, arka güvertede yürüdüm ağrıyı hafifletmek için. Hava çok sessizdi. Sadece suyun uğultusu ve motorların sabit vuruşu. Yukarıda büyük sarı bir ay ve soluk yıldızlar. Ay ışığı D.Y.V.E. Burn'u hatırlattı. Zihnim Rev, John Laputa ile çalışmaya başladı. Kendi kendime söz verdim. Durban'a varır varmaz bakanın geçmişini araştıracaktım. Orada evli bir kuzenimi vardı. Sonra alt güverteye giden yolda sesler duydum. Ambarın kapağının hemen ötesinde gölgede oturan iki adam gördüm. Açık güvertede serinlik arayanlar olabilirdi diye düşündüm. Ama bir figürde bir şey, beni tekrar baktırdı. Bir saniye sonra gizlice arka güverteye kaydım, hemen onların üstündeki bir noktaya ulaştım. Çünkü o ikili, siyah bakan ve çirkin sarı kötü adam Henrik'ti. Kulak misafiri oldum ama hiçbir şey anlayamadım. Alçak sesle, kafir ya da Portekizce olabilecek bir dilde konuşuyorlardı, benim için tamamen bilinmezdi. Uzun dakikalarca sıkışıp hevesle yattım. Bıkmak üzereydim ki, tanıdık bir isim kulağıma takıldı. Henrik bir şey söyledi ve, Bleauwilde Bestefontein, kelimesini duydum. Dikkatle dinledim. Yanlış olamazdı. Bakan ismi tekrar etti.
Sonraki birkaç dakika boyunca bu kelime konuşmalarında sık sık geçti. Gizlice yatağa döndüm. Ağrıyan dişimi unutturacak bir şeyim vardı artık. Birincisi, Laputa ve Henrik müttefikti. İkincisi, gideceğim yer onların planlarıyla bir şekilde ilgiliydi. Bay Wardlow'a hiçbir şey söylemedim. Ama sonraki haftayı titizlikle geçirdim. Amatör dedektif gibi. Arkadaşımdan haritalar ve kitaplar temin ettim, ikinci mühendis aracılığıyla Blauville de Bestefontaine hakkında elimden geleni okudum. Öğrenilecek çok şey yoktu. Ama bir gün geminin hat haritasından keşfettiğimde büyük bir heyecan duydum. O kaba isimli yeriyle aynı enlemdeyiz. Ne var ki? Henrik ya da rahip John Laputa'nın davranışında kayda değer bir değişiklik yoktu. Portekizli hala kıçta duman çıkarıyor, yağlı defterini karıştırıyordu. Papaz şezlongunda oturmuş, gemi kütüphanesinden ağır ciltler okuyordu. Her gece izlesem de bir daha birlikte bulamadım onları. Cape Town'da Henrik karaya çıktı ve geri dönmedi. Bakan ise limanda kaldığımız 3 gün boyunca gemiden hiç ayrılmamıştı sanki. Cape Agulhas'ın dalgalı sularında büyük figürünü güvertede göremedim. Yine deniz tutması sardı beni. Port Elizabeth ve Doğu Londra durakları boyunca ranzamda sefilce yattım. Ta ki Durban'ın kayalık limanını görene kadar. Buradan gemimi değiştirmem gerekiyordu. Delagoa Körfezi'ne, oradan da ucuz trenle Transvaal'a gidecektim. Berea'daki kuzenimizi ziyaret ettim. 3 günlük konaklamam rahat geçti. Bay Laputa hakkında sorular sordum ama hiçbir şey çıkmadı. Bu isimde yerel bir din adamı yoktu. Kuzenim, yerliler üzerinde büyük otorite sahibi olanlar konusunda ise söyleyeceklerini söyledi. Adamı tarif ettim, daha fazla bilgi alamadım. Tabii ki, dedi kuzenim, o Amerikalılardan biri değilse. Etiyopyalı yaramazlardan. İkinci görevim, hizmet etmeye gittiğim firmanın Durban müdürüyle görüşmekti. Bay Coles'tu bu, gömlek kollarında, ağzında pöroyla beni evinde karşılayan büyük şişman bir adam. Beni hoş karşıladı, akşam yemeğine de davet etti. Bay Mackenzie sizin hakkınızda yazdı, dedi. Açıkça söyleyeceğim, Bay Crawford. Firma, son zamanlarda Blauville de Bestefontaine'deki işin gidişatından tam olarak memnun değil. Orada görkemli bir ülke var ve fırsatı değerlendirebilecek adam için büyük bir şans. Sorumlu olan Cep, yaşlı bir adam artık. En iyi günlerini geride bıraktı ama firmada uzun süredir çalışıyor, duygularını incitmek istemiyoruz. O gittiğinde, ki bu çok yakında olmalı, kendini aktif bir genç olarak kanıtlarsan iyi bir şansın var. Bana Blauville de Bestefontaine'i anlattı, ticaret detaylarını. Jap'ın son birkaç yılda birkaç yardımcısı olduğunu da belirtti. Neden ayrıldıklarını sordum, tereddüt etti. Yalnız bir yer. Hayatı sevmediler. Çok az beyaz adam yakında, gençler toplum istiyor. Şikayet edip ayrıldılar. Ama firma onları daha fazla düşünmedi. Bay Wardlow ile birlikte çıktığımı söyledim. Evet, dedi düşünceli bir şekilde, okul. Orası son zamanlarda sık sık boş kaldı. Bu Wardlow nasıl biri, acaba kalacak mı? Her anlatıma göre, dedim, Blauville de Bestefontaine pek popüler değil. Değil, bu yüzden sizi evden getirdik. Koloni doğumlular rahatlık anlayışına uymuyor. Toplum istiyor ama çok fazla yerli varken sevmiyor. Sizin gibi evden gelen çocuklar daha az alışmış kolay hayata. Yoksa burada olmazdın. Bay Coles'un tonunda bir şey vardı. Başka bir şey sormama neden oldu. Buranın nesi var, herkesin dışarı çıkmasını sağlayan yalnızlıktan daha fazlası olmalı. Bu işi üstlendim ve devam etmek istiyorum. Bu yüzden anlatmaktan çekinme. Müdür bana keskin bir bakış attı. İşte böyle konuşulur, evlatım. Eğer sırtın sertse, açık olacağım. O yerde bir şey var, sıradan insana zıplama şansı veriyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Geri dönen adamlar kendileri de tanımlayamıyor. Bunu benim için öğrenmeni istiyorum. Eğer başarabilirsen firmaya büyük bir hizmet etmiş olursun. Yerliler, takharlar olabilir. Ya da başka bir şey. Sadece yaşlı Cep dayanabiliyor, o da çok yorgun ve umursamayacak kadar yaşlı. Gözlerini açık tut, derine yat, özel olarak yaz bana. Unutma, ben senin arkadaşınım, dedi bahçe kapısında. Tavsiyemi al ve çok gizli kal. Konuşma, içkiye karışma. Yerel cabberin her kelimesini öğren. Bir şeyin peşindesin kesinlikle. Hoşça kal oğlum. Ve kalın elini salladı. O gece kıyı boyunca seyreden bir yük teknesine bindim. Delagoa Körfezi'ne gidiyordu. Dünya küçük, en azından biz gezgin İskoçlar için. Gemiye bindiğimde kim karşılaşayım? Eski dostum Tam D.Y.K.E.
Geminin ikinci yardımcısıydı. Ellerimizi sıktık, Kirkcapel sorularını yanıtladım. Kulübede akşam yemeği yedik, güverteye çıkıp demirleme manzaralarını seyrettik. Birden iskelede bir kalabalık oluştu. Büyük bir adam, çantasıyla geçitten zorla yukarı tırmanıyordu. Ayrılmaya hazırlanan adamlar durdurmaya çalıştı ama adam dirseğiyle yol açarak kaptanı görmesi gerektiğini ilan etti. Tam kibarca yanına gidip geçişi olup olmadığını sordu. Adam itiraf etti, yoktu. Ama kaptanla 2 dakikada halledeceğini söyledi. Rahip John Laputa, nedense, Durban'dan acelesiyle ayrılıyordu. Kaptanın başına ne geçtiğini bilmiyorum ama bakan geçişini aldı. Tam kulübesinden kovuldu, ona yer açmak için dışarı çıktı. Bu durum arkadaşımı çok sinirlendirmişti. O siyah canavar paradan yapılmış olmalı, ya da ben Hollandalıyım. Babam siyah kardeşlerine daha fazla alışmıyor, öyle. Herkesi bir kenara bırak, ne oluyor da bir zenci yük teknesinde çiçek açıyor. Tam ile pek az zamanım oldu, çünkü ikinci günün öğleden sonra küçük Lourencomark kasabasına ulaştık. Afrika'ya ilk adımım buydu. Alçak yeşil kıyılar, anakaranın çalılıklı yamaçları. Gemi Körfez'de uzandı ve teknelerle karaya çıktık. Tam da akşamı benimle geçirmek için karaya çıktı. Bu benim kıtayla ilk buluşmamdı. Ve artık geri dönüş yoktu. Zihnim gizemlerle doluydu. Rıhtımdaki her Portekizli serseri bana casus gibi görünüyordu. Tam ile bir kafede bir şişe Collars içtikten sonra, en son yabancı topraklara adım atmıştım. Yeni bir dünyaya girmek üzereydim. Tam beni Aitken adında bir İskoç arkadaşıyla akşam yemeğine götürdü. Rand'daki büyük bir madencilik evinin iniş ajanıydı Aitken. Fife'dendi, babamın gençliğindeki vaazlarını duymuştu ve içten karşıladı beni. Güçlü, geniş omuzluydu. Eski bir Gordons çavuşu, savaş sırasında Delagoa'da gizli hizmetler yapmış. Avlanmış, Mozambik'te ticaret yapmış, Kaffirlerin her lehçesini biliyordu. Nereye gittiğimi sordu. Bleauwilde-Belstefontein dediğimde gözlerinde, Durban müdüründe gördüğüm aynı ifadeyi fark ettim. Bir Rum dükkanına gidiyorsunuz, Bay Crawford, dedi. Bana öyle söyleniyor. Hakkında bir şey biliyor musun? İlk sen değilsin o ismi duyunca tuhaf bakış yapan. Oraya hiç gitmedim, dedi, ama oldukça yakındım. Portekiz tarafından. Bleauwilde-Belstefontein'in komik yanı da bu. Herkes duymuş, kimse bilmiyor. Duyduklarını anlat bana. Yerliler oradan tuhaf. Algoa Körfezi'nden Zambesi'ye, ötesine kadar, her Kaffir kutsal bir yer olduğunu biliyor. Çalılıkta avlanırken, yüzlerce mil uzaktan Kaffir zincirleriyle karşılaşırdım. Hepsi Bleauwilde-Belstefontein'e gidiyor ya da geliyor. Müslümanlar için Mekke gibi, haç yeri gibi. 200 yaşında olduğuna inanılan yaşlı birinden duydum. Her neyse, büyük bir cadı ya da büyücü yaşıyor orada dağlarda. Aitken bir süre sessizce sigara içti. Sonra dedi ki, sana bir şey daha anlatayım. Sanırım bir elmas madeni var. Sık sık yukarı çıkıp aramayı düşündüm. Tam ve ben açıklama istedik. Yavaş yavaş anlattı. 500. B, yasa dışı elmas satışını hiç duydun mu? Kaffirler elmas tarlalarından çok taş çalıyor, Yahudi ve Portekizli tüccarlar satın alıyor. Yasa dışı bu. Benimle istihbarattayken çok uğraştık bu haşerelerle. Ama keşfettim ki taşların çoğu ülkenin belli bir bölgesinden geliyor, aşağı yukarı Bleauwilde-Belstefontein çevresi. Ve hepsinin Kimberley'den ya da başka yerden çalındığını düşünmüyorum. Bazı taşlar elime geçti, Güney Afrika'da daha önce gördüklerimden oldukça farklıydı. Zoutpansberg'deki Kaffirlerin zengin bir boruya ulaşıp ulaşmadığını merak ettim. Sessiz kalmanın mantığı var, belki bir gün seni ziyarete giderim ve araştırırım. Konuşma başka konulara döndü. Ta ki Tam, kendi şikayetiyle bir soru sordu. Laputa adında büyük bir yerli papazla karşılaştın mı hiç? Durban'dan ayrılırken gemiye bindi, kulübemden çıkmak zorunda kaldım onun için. Tam onu doğru tarif etti ama kindar bir şekilde. Aitken başını salladı. Hayır, tanımıyorum adamı. Buraya indiğini mi söylüyorsun? Onu gözetleyeceğim. Büyük yerli papazlar o kadar yaygın değil. Sonra Tam'ın hiçbir şey bilmediği Henriques'i sordum. Yüzünü tarif ettim, kıyafetleri ve alışkanlıkları. Aitken coşkuyla güldü. Aman tanrım, Portekiz kralı majestelerinin birçok tebaası bu tarife uyar. Eğer senin düşündüğün gibi bir yaramazsa. 500. B, işindedir kesinlikle. Ve Bleauwilde-Belstefontein hakkında haklıysam, muhtemelen bir gün orada haberini alırsın. O gelirse bana mesaj yaz, kaydına bakayım.
Tam'ı memnun bir şekilde uğurladım teknede. Bir sırra doğru gidiyordum ve bunu çözmek istiyordum. Yerliler Bleauval de Basse-Fontaine'de tuhaftı, yakın çevrede bir yerde elmas şüpheleniliyordu. Henrik bu yerle ilgiliydi. Rahip John Laputa da öyle, hakkında garip bir şey biliyordum. Bu arada Tam da vardı. Ama eski takipçisini tespit etmemişti ve ona hiçbir şey söylemedim. Arkamda 2 adam bırakıyordum. Durban'dan Coles ve Lourenço Marques'ten aitken. Sorun olursa yardım edecekler. Her şey, bir tür macera için güzel gidiyordu. Aitken ile konuşma Tam'a düşüncelerimi az çok sezdirmişti. Son sözleri bir çağrıydı. Eğer bir işe gireceğini görebiliyorum. Eğer bir kavga çıkarsa ve kırsal bir yere çıkarsam, hizmetten ayrılmam gerekse bile gelirim. Durban'daki ajanlara mektup gönder. D.Y.V.E. Burn'u unutmadın mı, Davi? Hacının ilerleyişi çocukluğumun Şabat okumasıydı. Ve Bleauval de Basse-Fontaine'i gördüğümde kafamda bir pasaj belirdi. O da Christian ve Hopeful'un birçok tehlikeden sonra Kenan manzarasına kavuşmalarını anlatıyordu. Demiryoluyla toz içinde uzun kilometreler. Cape arabasıyla kurak ovalarda yorucu bir yolculuk, kuru taş geçitler. Ve sonra aniden yeşil bir sığınağa girdim. Mavi Valle de Basse kaynağı belirgin bir dağ seliydi. Mavi kayaların üzerinden dönerek derin havuzlara düşüyordu, eğrelti otu püskülleriyle çevriliydi. Etrafı yemyeşil çimenlerdi. Papatya ve kelebek çiçek yerine kadife çiçeği ve arum zambakları. Uzun ağaç çalıları tepe yamaçlarını süslemiş, çayırları bir peyzaj bahçıvanı işi gibi yamalamıştı. Ötesinde vadi dik bir şekilde iniyordu, ufka kadar hafif bir sis içinde uzanan ovalara. Kuzey ve güneyden dağın yayılması işaret ediyordu. Kimisi kayalık bir zirveye tırmanıyor, kimisi mavi düz bir sur içinde uzanıyordu. Platon'un tam kenarında, iniş yolunun eğiminde Bleauval de Basse-Fontaine'in gecekondu vardı. Taze tepe havası zihnimi coşturmuştu. Akşam son dokunuşunu yapmıştı. Ne yılan barındırıyorsa içinde, gerçek bir cennet gelmiştim. Bleauval de Basse-Fontaine'de medeni şekle sahip 2 binadan fazlası yoktu. Mağaza nehrin sol tarafında, karşısında okul binası. Geri kalanlar için yamaçta yaklaşık 20 yerli kulübe. Hollandalıların Rondevel dediği türden. Okul binasında güzel bir bahçe vardı ama mağaza birkaç tuvaletli ve toz içinde çıplak duruyordu, yanında kulübeler. Kapının etrafında eski saban ve boş fıçılar, yalnız bir mavi sakızın altında pürüzlü masa ve ahşap bir banka. Yerli çocuklar tozda oynuyor, eski bir kaffir duvara yaslanmış çömelmişti. Az sayıdaki eşyalarım hızla Cape arabadan çıkarıldı ve dükkana girdim. Kuzey kırsal mağazalarının sıradan bir modeliydi. Köşede bir bar, yanında şişe dizisi, duvarlarda konserve kutuları ve ticaretin her türlüsü. Yer boştu. Şeker fıçısının üzerinde bir sinek bulutu vızıldıyordu. Arka tarafta 2 kapı vardı. Sağdakini seçtim. Bir köşesinde yatak olan, üstünde kirli tabaklarla dolu bir masa bulunan mutfak gibi bir yerdi. Yatakta ağır bir horlama yapan biri uzanıyordu. Yaklaştım, kel başlı, sadece gömlek pantolon giymiş yaşlı bir adam. Yüzü kızarmış ve şişmişti. Ağır hırıltılar. Her şeyin üzerine sinmiş viski kokusu. Bunun Bay Peter Cep olduğuna hiç şüphem yoktu. Mağazanın kıdemimlisi. Kayıtsız ticaretin nedeni Bleauval de Basse-Fontaine'de çok net bir şekilde anlaşılmıştı. Dükkan sahibi tam bir pislikti. Dükkana döndüm, diğer kapıyı denedim. Bu da bir yatak odasıydı ama temiz ve hoştu. Küçük bir yerli kız içeri girdiğimde reverans yaptı. Zeta diyorduk ona. Eve bakmakla meşguldü. "Burası senin oda, Baz," dedi çok iyi bir İngilizceyle. Bir yerde iyi eğitilmişti. Çekmecelerin üzerinde taze oleander çiçekleri, yastık kaplamaları pırıl pırıl. Yıkamak için su ve bir fincan sert çay getirdi. Ben de bagajımı içeri taşıdım, arabacıya ödeme yaptım. Temizlendim, bir pipo yaktım ve yolun karşısına geçip Bay Wardlow'u ziyaret ettim. Okul müdürünü kendi incir ağacının altında buldum, kafir primerlerinden birini okuyordu. Cape Town'dan doğrudan trenle gelmiş, bir hafta buradaydı zaten. En yaşlı 2. beyaz sakin olmak buna kalmıştı. "Gerçekten güzel bir şefin var, Davi," ilk sözleri bu oldu. 3 gün boyunca Baltık kadar kötü davrandı. Bay Jap'ın kötü davranışları beni çok sinirlendirmedi aslında. İşim geri almak olacaktı ve aptal rolünü seçmek benim işimdi. Ama Wardlow böyle bir arkadaşlıktan dolayı üzülüyordu. Senin ve benim dışımda, o buradaki tek beyaz adam. Sosyal tarafta kötü bir gözetleme yeri.
Okul en basit bir farstan ibaretti. Sadece 5 beyaz çocuk vardı, dağlardaki Hollandalı çiftçilere ait. Yerli taraf daha gelişmişti ama bölgedeki misyon okulları çoğu yerli mahalledeki çocukları alıyordu. Bay Wardlow'un eğitim tutkusu yüksekti. Bir atölye kurmaktan, marangozluk ve demircilik öğretmekten söz ediyordu ki bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Öğrencilerinin zekasına hayran kalıyor, dil becerisizliğinden yakınıyordu. Sen ve ben, Davi, dedi, oturup bu işin üzerinde çalışmalıyız. İkimizin de çıkarına. Hollandaca oldukça kolay, 2 haftada öğrenilebilir. Ama ana diller zor iş. Sesuto şef burada. Bir de Şangaanların konuştuğu şey var, Baronga sanırım. Kulübelerden birinde oturan Hristiyan bir kafir her sabah gelip bana 1 saat öğretiyor. Katılman iyi olur. Söz verdim. Cep hala uyuyordu. Zita'dan bir kase meali lapa aldım ve yatağa götürdüm. Cep ertesi sabah ayıktı ve bir tür özür diledi. Kronik lumbago varmış, dedi. Ara sıra, patlamalara gitmek, en iyi çareymiş. Sonra beni abartılı bir dost canlılığıyla görevlere dahil etmeye başladı. İlk görüşte sana ilgi duydum, dedi. Seninle iyi arkadaş olacağız, Crawford. Enerjik bir gençsin, saçmalığa dayanamazsın. Buradaki Hollandalılar zayıf grup, kafirler daha da zayıf. Hiç kimseye güvenme, bu benim sloganım. Firma bunu biliyor ve 40 yıldır güvenlerini taşıyorum. İlk 2 gün her şey iyi geçti. Hiç şüphe yoktu. Gerçekten halledildiğinde Bleauwilde-Bestefontein'de iyi bir takas yapılabilirdi. Kırsal yerlilerle doluydu. Rant madenlerine uzanan Şangaan yolları bu bölgeden geçiyordu. Hollandalı çiftçilerle tütün ticareti karlıydı. Birkaç haftada çiftliklerin ve mekanların her yerine girdim. Başta cep enerjimi övdü. Çünkü bu ona içeride oturmak için bolca boş zaman bırakıyordu. Ama kısa sürede şüphelenmeye başladı. Onu tamamen devirmek için zemin hazırlıyordum çünkü. Gerçekten endişeliydi. Coles'u Durban'da görmüştüm, menajerin söylediklerini biliyordum. Mektuplarım var, derdi 100 kez, Bay Mackenzie'nin kendisinin beni göklere çıkardığı. Firma yaşlı Peter Cep olmadan idare edemezdi. Yaşlı adamla kavga etmek istemiyordum, kibarca dinledim. Ama bu onu yatıştırmadı. Kısa sürede öyle kıskanç bir hal aldı ki baş belası oldu. Sömürge doğumluydu ve bunu her fırsatta hatırlatırdı. Çiğliğimle neşelenirdi. Worslak bağlama şeklime güler, at yönetimimle de haklı olarak alay ederdi. Olmaz, Bay Crawford, siz İngiltere'den gelen yeni dostlar kendinizi çok zeki sanırsınız. Ama biz eski koloniden adamlar her seferinde önden geçeriz. 50 yıl sonra belki ülke hakkında biraz bilgi edinirsiniz. Ama biz her şeyi baştan biliriz. Öfkemi tutmak iyi oldu. Ama Bay Jap'ı tekmeleyeceğim anlar oldu. Gerçek şu ki, iğrenç yaşlı bir serseriydi. Karakteri en net olarak Zita'ya davranışında ortaya çıkıyordu. Zavallı çocuk bütün gün kölelik yapıyor, 2 adamın işini tek başına yürütüyordu. Bir misyon istasyonundan yetim kalmıştı ve Jap'a göre hakları olmayan bir yaratıktı. Ona sadece lanet yağdırmakla kalmaz, ince omuzlarına vururdu. Kanım kaynardı. Bir gün her şey çok ağır geldi. Zeta, Jap'ın yarım bardak viskisini dökmüştü, odayı toparlıyordu. Cep bir sıcambok aldı ve acımasızca dövmeye başladı. Ben sahneye çıkana kadar. Kırbacı kopardım elinden, onu patates torbalarının üzerine fırlattım. Orada yatıyor, hakaret yağdırıyor ve öfkeyle titriyordu. Fikrimi söyledim. Böyle bir şey tekrar olursa hemen dur bana, Bay Coles'a bildireceğimi söyledim. Raporumu yapmadan önce onu döveceğimi de ekledim. Bir süre sonra özür diledi ama, o günden sonra bana ölümcül bir nefretle baktığını görebiliyordum. Bay Cep hakkında başka bir şey daha fark ettim. Yerlilerle başa çıkmayı bildiğiyle övünürdü. Ama yöntemleri bana göre beyaz bir adam için utanç vericiydi. Zeta yemin ve darbe alırdı. Ama büyük siyah adamlara utandırıcı bir dostlukla yaklaşırdı. Büyük ve gururlu bir adam dükkana girer, Cep sanki uzun zamandır kayıp kardeşiymiş gibi karşılardı onu. Saatlerce sohbet ederlerdi. Dili anlamadan bile, beyaz adamın hayranlık duyduğunu ve siyah adamın zorbalık yaptığını görebiliyordum. Bir keresinde Cep uzaktayken bu adamlardan biri geldi. Mağazaya sanki kendine aitmiş gibi girdi ama benden daha hızlı çıktı. Cep sonra davranışlarımdan şikayet etti. Mivanga benim işimde iyi bir arkadaş, dedi. Bize çok iş getiriyor. Bir dahaki sefere medeni olun lütfen. Mivanga ya da başka herhangi biri görgü kurallarımı düzeltmeye kalkışsa, çizmemin ağırlığını hissederdi.
Olay devam etti. Kafirlere içki verip vermediğinden emin değildim sinsi biçimde. Her neyse, yolda çok sarhoş yerliler gördüm zaman zaman ve Japon arkadaşları arasında tanıdığım yüzler vardı. Konuyu Bay Wardlow ile konuştum. Sanırım, dedi, yaşlı kötü adamın bir tür kara sırrı var, yerliler bunu biliyor ve bu yüzden ona çekiliyorlar. Haklı olduğunu düşünmeye eğilimliydim. Zamanla Wardlow eşliği konusunda yetersiz kalıyordu. Kitaplar doluydu ama arkadaş olarak pek işe yaramıyordu. Bir köpek edinmeye karar verdim. Parasız bir arayıcıdan satın aldım. Devasa bir boğer av köpeğiydi. Mastiff, Bulldog ve Foxhound kanı. Tanrı bilir yanında neler. Rengi parlak kırmızı bir çeşitti ve sırtındaki kıllar ters yöne uzamıştı. Birisi bana ya da okumuştum, bu özelliğin köpeği ölüm korkusundan yoksun kıldığını, saldıran bir aslanla bile göğüs gereceğini söylüyordu. Bu özellik ilgimi çekti. Ödediğim bedel 10 şilin ve stoktan uygun fiyatlı bir çift bottu. Colin adını verdim ona. Kariyerine pantolonumu alarak başladı. Bay Wardlow'u korkutarak ağaca çarptı. 2 hafta mücadele ettim onu yönetmek için. Sol kolum hala o mücadelenin izini taşıyor. Bundan sonra ikinci bir gölgem oldu. Cep köpeğin bir şeytan olduğunu söylerdi. Colin de bu iltifatı içten bir hoşnutsuzlukla karşılardı. Colin ile birlikte Berg'in dayanıklılığını keşfetmeye başladım. Pompalı tüfeğimi çıkardım, mağazadan ucuz bir Mauser spor tüfek ödünç aldım. İyi bir gözle ve sağlam bir elle doğmuştum. Kısa sürede adil bir nişancı oldum, tüfekle ise gerçekten güzel bir atış. Berg'in yanları bıldırcın, keklik ve çalı sülünüyle doluydu. Çimenli platoda Hollandalıların korhan dediği karaumuza benzer kuşlar vardı. Ama en büyük oyun çalılıklarda çalışan geyikleri takip etmekti. Yaralı bir çamın koçu tarafından yere düşürüldüm, Colin olmasaydı kötü olabilirdi. Bir keresinde Letaba'ya çok uzak olmayan bir kulufta güzel bir leopar öldürdüm. Bu hikayeyi yazarken postu yanımdadır. Ama en büyük günler ovalara keşif gezisiydi. Antilop, hartebeest, impala ve ara sıra bir koğdu. Colin'in gözünde kendimi ilk başta utandırdım. Ama zamanla Weltcraft öğrendim. Spor takip etmeyi, rüzgarı okumayı, gizlice sürünmeyi. Colin ise yaralı bir av için pusulasını hiç şaşırmadı. Bir flash gibi aşağı çekerdi onu. Buru bir retriever, hızı bir tazı, gücü bir bull terrier gibiydi. Onu satın aldığım gün kutluyorum hala. Colin ile birlikte önemli bir keşif yaptım. Artık farkına varmıştım. Sürekli gözetleniyordum. Bleauwilde-Bestefontaine'deki 3. ayıma kadar bunu anlayamamıştım. Ama bir gece yatmaya gidiyordu ki Colin'in sırtındaki kıllar diken diken oldu ve pencereye huzursuzca havladı. Gölgede duruyordum. Pencereye adım attım ve dışarı baktım. Arka bahçenin palisadin altında siyah bir yüz kayboluyor. Olay önemsizdi ama temkinli yaptı beni. Ertesi gece baktım, hiçbir şey yok. 3. gece, neredeyse cama bastırılmış bir yüz. Bundan sonra karanlıktan sonra panjurları açtım ve yatağımı pencereden uzaklaştırdım. Açık havada da aynıydı. Yürürken bir bilinç vardı içimde, izleniyorum. Yol kenarındaki çalılığa yürür gibi yapınca hafif bir hışırtı duyulurdu, bu da gözcünün çekildiğini gösterirdi. Takip harika bir şekilde yapılıyordu. Hiçbirini görememişim. Nereye gitsem, yolda, platoda, Berg'in sert yamaçlarında, hep aynı. Sessiz takipçilerim, ara sıra bir dalın çatırdamasıyla kendilerini ele verirdi. Ovalara indiğimde casusluk sona ererdi yalnızca. Colin bu durumu çok sinirlendiriyordu. Sürekli hırlar, çalılığa fırlardı. Bir keresinde birini bacağından tuttu. Çimlerin üzerinde kan vardı. Bleauwilde-Bestefontaine'e getirdiğim gizem, yeni hayatın heyecanında unutulmuştu. Ama şimdi bu casusluk eski meşguliyetimi geri getirdi. İzleniyordum çünkü biri beni tehlikeli sayıyordu. Şüphelerim Jap'a yöneldi ama o ipucunu kısa sürede bıraktım. Mağazadaki varlığım tehlike oluşturabilirdi onun için, ama kırsaldaki gezmelerim değil. Belki casusluk beni saf bir rahatsızlıkla oradan kovmak içindi. Ama Bay Jap'ın böyle bir oyunun işe yarayacağını hayal etmeyeceğini biliyordum. Asıl yaramazlık şuydu, takipçilerin kim olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Çevredeki tüm yerlerle ve şeflerle yeterince iyi ilişkilerdeyim. MPF'u vardı, sert yaşlı biri, zamanının büyük kısmını savaş öncesi Boer hapishanesinde geçirmiş. Yanında misyon istasyonu, halkı bana iyi davranan görünümlü. Majinje ise küçük bir şeflik, halkı her yıl azalıyordu, durumu berbat.
Sonra kuzeyde Magata, benimle kavga etmedi, avlandığımda bana yemek verirdi. Sikitola ise en büyüğüydü, biraz uzakta dairelerde yaşıyordu. Onun hakkında daha az biliyordum. Blaeuwildebeestefontein'deki kulübe kafirleri çoğunlukla Hristiyandı, sessiz ve düzgün insanlardı. Pietersdorp'a gidip yerli komisere danışmayı düşündüm. Ama ülkeyi bilen yaşlı adam gitmiş, yerine Rodezya'dan hiçbir şey bilmeyen genç biri gelmişti. Ayrıca etraftaki yerliler iyi yöneticiydi, çok az resmi ziyaret alırlardı. Hükümete çok az iş verdik. Dediğim gibi, Blaeuwildebeestefontein'e getirdiğim ipuçları zihnimi yeniden meşgul etmeye başladı. Kendi parçalarımı tek tek sayardım kendimle. Önce rahip John Laputa, Kirkcapel kıyısı, Henrik ile Blaeuwildebeestefontein hakkındaki konuşma, Durban'daki garip davranış. Sonra Coles'un anlattıkları, yerin tuhaf olduğu ve kimsenin mağazada ya da okul binasında kalmadığı. Lourenço Marquez'teki Aitken ile konuşma. Her kafirlerin haç ziyaretleri yaptığı büyük büyücü hikayesi ve elmas boru şüphesi. Ve son olarak, sürekli gözetlenme. Gün ışığı kadar açıktı. Burası bir sır barındırıyordu. Yaşlı cep bilip bilmiyordu acaba? Yeterince aptalca bir gün elmasları sordum ona. Küçümseyici bir kahkaha attı. Cahil İngiliz. Eğer Kimberley'de olmuş olsaydın elmas ülkesinin görünümünü bilirdin. Burada elmas bulma olasılığın okyanus incisi kadar az. Ama istersen dışarı çık, Sipuruti kaz, belki biraz granat bulursun. Temkinli sorgulamalar yaptım Bay Wardlow aracılığıyla da. O kafirde büyük bir uzman olmaya başlıyordu. Aitken'in büyücüsünün varlığı hakkında hiçbir şey öğrenemedim. En fazla öğrendiği şey, Sikitola'nın adamları arasında ateş için iyi bir tedavi yöntemi bilindiydi ve Majinje'nin isterse yağmur getirebileceğini söylüyorlardı. Sonuç olarak uzun bir düşüncenin ardından Bay Coles'a bir mektup yazdım. Bir misyoner aracılığıyla Pietersdorp'a gönderdim. Aitken'in söylediklerini açıkça anlattım, casusluk meselesini de. Yaşlı cep hakkında hiçbir şey söylemedim. Ne kadar canavar olsa da, bu yaşta geçimsiz bırakmak istemiyordum onu.